Gaming Gen TR ile birlikte hazırladığımız ve gerçekten kaliteli oyuncu bilgisayarı parçalarına sahip olan bu masaüstü bilgisayarı bir yakından inceliyoruz. Kasaya ilk etapta baktığımızda kasanın tam olarak dışından içine birçok noktada Asus parçaları kullanılmış durumda ki Asus zaten bilenleriniz biliyor, bilmeyenleriniz de yoktur diye düşünüyorum. Sektörde en kaliteli parça üreten firmalardan bir tanesi. Anakarta baktığımızda 11. nesil Intel işlemcileri destekleyen bir anakart modeli cihazda görev yapmakta arkadaşlar. Bu anakartın tam modeli Asus B560M modeli bir anakart. Anakarttaki bağlantı hızı destekleri hakikaten fazlalıkla böyle güncel tutulmaya çalışılmış. Özellikle 1 gigabit Ethernet'in üzerinde desteğinin bulunması ve aynı zamanda USB 3.2 desteğinin de bu anakartta bulunuyor olması büyük bir avantaj diye düşünmekteyim. Cihazın kalbinde 11. nesil i5 11400F modeli 2.6 GHz hızında çalışan bir işlemci görev yapıyor arkadaşlar. 14 nanometrelik bir işlemci modeli bu ve Intel'in tabii ki son teknoloji işlemcisi olması sebebiyle en güncel Intel teknolojileri bünyesinde bulunduran bir işlemci. İşlemcinin içerisine gömülü olan grafik kartı yani entegre ekran kartının bayağı geliştirdiğini sizlere söyleyebilirim. Aynı zamanda ekran kartını ve bir depolama cihazını doğrudan işlemciye bağlayabilme gibi özellikler bu işlemci modelinde fark yaratmış. AMD'nin Ryzen 5 serisi ve 3600X diye geçen işlemcisi var. Bu işlemci çok popüler bir işlemci. Hem performansı hem de fiyatıyla. Ancak bu işlemci ondan daha düşük bir fiyatla karşınıza çıksa da performans anlamında neredeyse onu geçmeyi başarıyor arkadaşlar. Yani gün sonunda baktığımızda şu anda bu cihaza takılı olan işlemci AMD'nin Ryzen 5 serisi 3600X işlemcisinden fiyat performans bakımından çok daha başarılı bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın ekran kartına baktığımızda ki aslında zaten kasanın büyük çoğunluğunu şu anda görüntü olarak da ekran kartı kapsıyor arkadaşlar. Yine Asus tarafından üretilmiş Asus'un TUF 3060 tabii ki 3060 bir ekran kartı var içerisinde. RTX 3060 zaten başlı başına çok iyi bir ekran kartı arkadaşlar. DLSS teknolojisiyle geliyor. Nvidia'nın DLSS teknolojisi yapay zeka destekli bir teknoloji arkadaşlar. Bu teknoloji sayesinde önceki modellere göre baktığımızda bazı performans iyileştirmeleri sağlayabiliyor ekran kartı yapay zeka desteğiyle birlikte. Şimdi diyelim zorlayıcı bir oyun açtınız ve bu zorlayıcı oyunun bazı sahnelerinde görüntü kötüleşmesi ya da FPS'te oynamalar yaşama ihtimaliniz yüksek tabii ki normal şartlar altında. Ancak DLSS desteği bulunan bu RTX serisi ekran kartlarında arkadaşlar yapay zeka desteğiyle birlikte herhangi bir FPS düşmesi yaşamıyorsunuz ve şöyle de bir durum oluyor. Görüntüde yaşamayı beklediğiniz o görüntü kötüleşmesini de yaşamıyorsunuz. Yani bunları ortadan kaldırmış oluyor. Ama tabii böyle ekran kartını size kuru kuruya anlatmak olmaz. Gelin bir oyun testi yapalım. Bakalım bu ekran kartı oyunlarda bizlere neler sunuyor. Böyle üstündeki gigabaytı falan anlatınca bu işler olmuyor arkadaşlar. Günlük hayatta görelim işler nasılmış. Şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5'in ayarlarına girdim ve ayarlardan bütün ayarları desteklenen yükseltebileceğim en yüksek seviyeye yükselttiğimde oyuna geçtiğim zaman FPS hep neredeyse 60 FPS'te takılı kaldı gibi diyebilirim sizlere. Böyle ne çok yükseldi ne de çok azaldı gibi bir durum oluştu. Sıcaklığa baktığımızda ise 40 derece ile 43 derece arasında değişen bir sabit sıcaklık gördük. Öyle zannediyorum ki diğer oyun testlerinde de birazdan zaten göreceksiniz. Isınmayı ortadan kaldırmış durumda. Cyberpunk 2077'de ise yine tüm ayarları şu anda gördüğünüz üzere en yukarıya çektikten ve sonrasında oyuna girdikten sonra tabi bu işi böyle test etmek olmaz. Ben şöyle bir sağa sola saldırayım, birilerini bulayım da hani böyle bir çatışma falan bir şey olsun ki oyunun FPS'i bir dalgalansın istiyorum. Şöyle bir sağa sola baktığım zaman ama bu kadar çatışmaya girmeme rağmen açıkçası yine gördüğünüz üzere FPS böyle 70 ile 90 arası gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Oyunun menülerinde falan 120 FPS'i görse de oyun içerisinde FPS durumu bu şekilde. Yine ısınma sorunu olarak da sol yukarıda görebileceğiniz üzere ısınma anlamında herhangi bir problem yok. Tabii ekran kartından bahsetmişken doğrudan ekran kartını besleyen, tamamen kasayı besleyen güç kaynağına değinmezsek olmaz arkadaşlar. Bu cihazın güç kaynağı arkadaşlar Asus tarafından üretilmiş TUF Gaming 550B 80 Plus modeli bir güç kaynağı. Zaten modelin isminden de anlayacağınız üzere 550 wattlık bir güç kaynağı bu cihazın içerisinde görev yapmakta. Genel anlamda ben bu cihazda güç kaynağı ile alakalı bir problem yaşamadığınızı sizlere
söyleyebilirim. Sistemle gayet uyumlu çalışan, herhangi bir problem sizi yaratmayan bir güç kaynağı kullanılmış. Bu güç kaynağının üretim sürecinde fanlar çift rulmanlı olarak tasarlanmış. Eski tip fanlara göre aslında kullanım süresi 2 kat daha uzun. Aynı zamanda bu güç kaynağı bir askeri dayanıklılık testine tabi tutulmuş ve tüm bu testlerden başarılı bir şekilde çıkmış. Arkadaşlar şimdi tabii ki depolamaya değinmedik. Şurada bir yerde bir gördüm onu. Görünüyordu. Nerede? Bakayım bir. Kingston'ın NV1 isimli bir SSD modelini kullanıyor bu cihaz. 500 GB'lık bir depolama kapasitesi var. Bu SSD M.2 bir SSD, NVMe'ye destekli aynı zamanda da. Çok uygun fiyatlı diğer SSD'lere göre ve performans anlamında da tatmin ediyor. Zaten Kingston'ın kalitesini bilenler biliyor aranızda. Kağıt üstündeki okuma hızları 2.1 GB'lara kadar çıkarken saniyede, iş yazma hızına geldiğinde 1.7 GB'lara kadar geliyor arkadaşlar. Yani SSD'nin genel performansını beğendim. Fiyat performans olarak karşılaştırınca SSD geçer not almayı başarıyor. Arkadaşlar yavaş yavaş son değerlendirmeye doğru geçelim. Çekime girmeden önce cihazın fiyatını sorduğumda maksimum 17.000 lira bandında olabileceği ile alakalı bir bilgi aldım ben açıkçası. 17.000 lira bandının altında da olabilir dediler en azından çekime girmeden önce, bu bilgileri aldım. Bu duruma göre değerlendirdiğimde ve güncel bilgisayar fiyatlarını da göz önüne aldığımda genel yapısıyla ben açıkçası rekabetçi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece ekran kartı fiyatına baktığımızda bile bu fiyatın üstünde bir fiyat bizleri karşılıyor. Tabi siz eğer bu videoyu izlerken 17.000 liranın da altındaysa ne ala diyeyim. 6 ay öncesinde tabii ki bu tarz bir teknik detaylara sahip olan cihazı inceliyor olsaydım fiyatlar için farklı şeyler söylerdim ama bu cihaz fiyatıyla bence rekabetçi olmuş. Gaming Gen.tr'den de sizlere biraz bahsedeyim. Daha önce duymayanlarınız olabilir aranızda. Bu platform arkadaşlar diğer platformlarla karşılaştırdığımızda burada sizin satın aldığınız sistemlerin çoğu doğrudan hazır sistemler olduğu için, yani adamlar hazırlayıp kenara koymuş ve siz siparişi verdiğiniz gün size kargo yapabiliyorlar. Yani bu da sizin satın aldığınız sistemin size hızlıca teslim edilebileceği, bu heyecanınızın hemen sönmeden cihazınıza kavuşabileceğiniz anlamına geliyor sevgili dostlar. Kullandıkları parçaların çoğu bilindik ve kaliteli markalar, kaliteli parçalar olarak gözüküyor, en azından benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Sizler de düşünüyorsunuz hem Gaming Gen.tr hakkında hem de bu kasa hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bu videoyu da bolca beğenirsiniz. Daha fazla uygun fiyatlı sistem videosu gelsin diyorsanız da hayallerinizi yazın. Biz onları daha uyguna toplayıp size burada sunup satın almaya göndermeye çalışalım diyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.